Bugün Artı Eksi'de stylist ve moda editörü Hakan Bağır'ı ağırlayacağız. O kadar çekim yaptık, ben hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. 10 parmağında 10 marifeti olan Hakan'ı biraz tanıyalım. Hadi. Hakan, biraz kendinden bahseder misin? O kadar uzun ki künye, sana sormak istedim. Aslında doğruları söyledim. Bir moda editörüyüm. Moda dergilerinde moda çekimleri yapıyorum. Bunun dışında vintage koleksiyonum var. Bu kadar. Bir de arada şarkı da söylüyorsun. Ay dur, şimdi oraya hiç girme. Modadan direkt müziğe filan. Onu yeni yapmaya başladım. Sürpriz, sonunda sürpriz olsun o. Peki moda editörlüğüne nasıl başladın? Ya ne seni tılsımladı? Beni ne tılsımladı? Aslında şöyle oldu. Giyinmeyi seviyordum. Ve de ailemden de böyle bir kültürüm vardı. Ve de böyle aslında moda hayatımda oluşmaya başladı. Aslında modayı, yani giyinmeyi anlatmak, tanımlamak biraz benim için şöyle, okuduklarınla, eğitiminle ve de böyle kendine kattıklarınla ilgili bir şeydir giyinmek. Yani böyle şimdi günümüzde böyle bakıyorum filan, tabii ki de herkes o markalardan bir şey alıp giyinmek, etmek filan, hep böyle bir iletişimle moda ilerliyor. Ama aslında gerçekten stil sahibi dediğimiz insanlar baktığınız zaman bir birikime sahip, bir bakış açısına sahip insanlardır. Yani aslında bu insanların giyim stili ve bir duruşu vardır. Yani bir duruşu olan insan aslında giyinmeyi bilir. Ağır mı konuştum? Ben mesela Marie Claire için verdiğim röportajda o kelimeyi çok sevmiştim. İnsan kendisini ilk önce anlayıp sonra stilini bulması gerekiyor diye. Evet. Giyinmeyi bilenler de hep onu yapmış insanlar oluyor. Evet. Yani ne okuduğunla ilgili, ne gördüğünle ilgili, nereyi gezdiğinle ilgilidir giyinmek bence. Bir de görsel hafıza bence çok önemli burada. Yani görsel hafızanın iyi olması lazım. O yüzden gezmek, görmek, bakmak, okumak, bence bunun çok büyük etkisi var giyinmekte. Peki Hakan Bağır'ın gezmeyi sevdiği, en sevdiği şehir hangisi? Bilmem. Yani bir sürü yere gittim tabii. Aslında bu Marie Claire için, işte Harper's Bazaar dergisi için moda haftalarına gidiyorum. Paris'e, Milano'ya, birçok böyle moda haftalarını geziyorum, görüyorum. Ve de tabii ki de yani benim için birinci derecede Paris. Yani sonuçta giyinmenin gerçek anlamda yeridir yani Paris, tabii ki de yani. Ama benim için tabii, herkes için farklıdır. Başkası Milano der, başka bir şey söyler ama benim için bence Paris ilk sıram. Burası seni etkilemiş midir giyinme tarzında? Aslında şöyle, yani sonuçta ben Türkiye'den gidip izliyorum bu şovları ve dünyanın her yerinden de bir sürü insan geliyor ve katılıyor, bu şovları izliyor. Yani tabii ki de etkiliyor. Yani insan, bu street style dediğimiz şey aslında bence burada mühim bir şey. Çünkü çok doğaçlama bir şey street style. Yani o gün ne hissediyorsan, elinde ne varsa, nasıl bir bakış açısına o gün sahipsen, duygun neyse onu birleştirip, kombinleyip giyiniyorsun ve tabii ki de çok yaratıcı kombinler görüyorsun ve de çok etkiliyor. Şehir de etkiliyor tabii, yani mimarisi, insanları, bakış açısı, dili, edebiyatı, sanatı filan, yani o kadar muhteşem bir şehir ki. O tabii ki de Paris. Ben de bu arada dediğine katılıyorum. Mahallede hep seni gördüğümde her zaman şık oluyorsun. Hatta hep arkadaşlarıma söylerim, mahallenin en iyi giyineni Hakan'dır. Hani ben de lan. Herkes iyi giyinebilir. Bu arada diğer bir arkadaşım Engin'e de hep ikinci sensin. Bu arada günlük işlerini yapabilirken o stilini de koruyabiliyorsun. Yani sanki işte insanın kendisini bilmesi ve bunu sokağa yansıtabilmesi o olsa gerek. Yoğun bir tempo tabii bu iş. Yani sabah erkenden yola çıkıyorsun. Arada sporunu yapıyorsun. Bir yandan ürün topluyorsun. Bir yandan kafanda bir board var. O board'a nasıl halledeceğim, nasıl renkler ne olacak, nasıl bir şey yaratacağım filan. Çekim yapıyorsam eğer o hafta ya da o ay. Tabii hep bunları düşünerek hareket ettiğim için o da etkileyicidir. Yani kafamdaki o mood board dünyası, ne yaratacaksam ya da nasıl bir şey çekmek istiyorsam biraz da onunla ilgili. Yani değişir aslında. Benim giyim stilim böyle ara ara farklılaşır. Peki nasıl buldun? Yani yıllar süren bir süreç mi oldu, yoksa böyle üniversitede bile şey miydin? Ya benim stilim budur mu dedin? Hiç demedim aslında. Çok doğaçlama gelişen bir şey oldu bence bunların çoğu. Yine dediğim gibi hep aynı şeyi söylerim, her yerde anlatırım. Giyinmek tamamen duygu işidir bence. Yani duygularla işleyen bir şeydir. Ne hissettiğinle ilgilidir, o gün ne okuduğunla ilgilidir, ne izlediğin bir film izlersin filan. 1930'larda geçer, ertesi gün o duyguyla uyanırsın filan. Yani onu taşımak, onu bulmak, araştırmak, giyinmek şeydir yani, yapboz gibidir biraz böyle mix and match. Yani ne deriz ona? Yapıştır şey yani. Onun karıştır, bir şeyi yakıştır değil. Karıştır, yakıştır, çok iyi.
şöyledir. Seçersin ve onu bir yere koyarsın yani ona bakarsın. Mesela kopyala yapıştır gibidir de biraz yani bakarsın. Mesela ben şöyle yaparım. Sabah kalkarım bir ceketi bir yere asarım. İçeri giderim, gelirim, tekrar dolaşırım. Sonra onun altına pantolon koyarım. Giderim, gelirim, bir şey koyarım falan. Yani böyle o böyle hızlıca olan şeyler bunlar falan. Oradan ayakkabı seçerim, bir şey yaparım ama yani onu deneyerek yapmam. Bazı insanlar mesela dener. Der ki ben işte bunları giyeyim. Bakar aynanın karşısında olmadı bir daha çıkartır falan. Mesela ben öyle değilimdir. Ben asarım, ederim, yanına bir şey koyarım. Hayatımda hep bir mood board hikayesi vardır zaten. Yani astığım yerin arkasında fotoğraflar var. Son zamanlarda hissettiğim şeyler, filmler, bulduğum bir broşür, atıyorum bir parça, bir şey, bilmiyorum ne, heykel, bilmem ne, neyse o. Mesela onların yanına koyarım. Yani aslında orada bir şey oluştururum. Onu her sabah yaparım ya da her gece yaparım. O beni mesela çok iyi hissettirir. Onun yanına müzik de koyarım. Yani yaşamak lazım. Yaşayınca giyinilir diye düşünürüm. Kesinlikle. Kesinlikle çok ciddi oldu. Çünkü gerçekten Evet. böyle hani giyinmeyi bir felsefe olarak Evet, algılayan bravo. insanlarda yaşama sevinci olduğunu görüyoruz. Evet, o da çok önemli. Yaşaması ya o kadar önemli bir şey ki bence her sabah uyandığında ay o enerjiyle bugün ne yapayım, bugün ne giyeyim, bugün şunu mu yapayım? O yaşama sevinci bence en önemli şey o. Burada bazen dürüst olmam gerekirse İstanbul'da bazen o böyle sekteye vuruyor. Böyle bir ya filan oluyorsun ama mesela başka bir ülkede gittiğim zaman o hiç olmuyor mesela. Orada daha bir şey oluyorsun böyle çıkayım, edeyim, giyineyim filan böyle değişik bir yani havasıyla mı ilgili, şeyiyle mi ilgili ya da ülkemizin siyasi bakışı, yaşam koşulları filan yani. Ama her şeye rağmen giyinmek güzeldir. Yabancılar da buraya gelince aynı şekilde oluyor. Belki Evet. hani insanın Evet. evi dışına çıktığında ben en iyi şeklimde olayım kafası var ya belki o Tabii. çok etkili oluyor olabilir. Çünkü bir bakıma aslında senden çok farklı insanlarla karşılaştığın için böyle hani ilk izlenimi çok güzel vermek istiyorsun. Yani aslında şöyle İstanbul dediğimiz zaman tabii ki de yani müthiş bir şehir. Mesela ne zaman bir Orhan Pamuk okusam ya da ne bileyim böyle başka bir yazarın bir şeyini okusam falan mesela Orhan Pamuk bana mesela çok beni giydirir. Mesela bana giysi verir. Seçim sunar falan mesela duygu verir. Yani birçok yazar verir de mesela bana Orhan Pamuk mesela giyim kuşamla beni çok besler yani. Onun duygusu bana yakın bir duygu. İstanbul duygusu daha doğrusu. Anlattığı İstanbul dili benim İstanbul'uma yakın bir İstanbul. Ben hep zaten onu hissederim sende yani eski İstanbul beyefendisi şeyi vardı. Estağfurullah. Peki o kadar Paris Moda Haftası'na gittin. Evet. Kaç tane gittin bu arada? Saydın mı bilmiyorum. Hani Önceden Harper's Bazaar dergisiyle kadın moda haftasını izliyordum. Ama sonraları biraz dürüst olmam gerekirse sıkıldım ondan. Şimdi erkek şovlarını izliyorum. 4 sezondur filan erkek şovlarını izlemeye başladım. Paris'te izliyorum erkek şovlarını. İzliyorum ve de sonra fikirlerimi yazıyorum. Ne gördüm, neler gördüm, hikayeleri neydi, bize ne anlattılar gibi böyle bir yazılar yazıyorum. İşte Official Home dergisine yazdım. Marie Claire'e yazdım. Sen onu okumuşsundur. Aslında şu anda izliyorum ve yazıyorum ama erkek modası yazıyorum şu aralar. Orada mesela sevdiğim demeçlerinden birisi şuydu. Aslında her insan bir film karakteri gibidir. Evet. Yani sevdiğin birisinin kıyafetlerini incelediğinde yani onu aslında daha iyi anlarsın. Bunun Nuri Bilge Ceylan'ın da güzel bir lafı var. Mesela hiç birisinin vefat etmesi seni ağlatmaz. Sonra bir kazanı görürsün. Evet. Bir anda boşalırsın. Tabii ki de. Mesela orada ondan dolayı da bu yaptığın demeci çok doğru buluyorum. Ben de mesela sevdiğim insanların böyle bazı ürünlerini hep üzerimde taşımaya çalışırım. Bugün de benimkini taşıyorsun. Bugün de seninkini taşıyorum. Bu arada hem ceketim hem gömleğim Hakan Bağır Wardrobe'dan vintage ürünleri sattığı Shopier dükkanı. Sizin de girmenizi tavsiye ederim. Çok güzel, çok klas eşyalar var. Buradan da şey HP Wardrobe falan. Her gittiğin moda haftası seni etkiliyor mu yoksa bazı moda haftalarında şey diyor musun? Yani bu da bir öncekinin aynısıydı gibi diyor musun? Asla demiyorum. Hep etkiliyor o zaman. Tabii ki de müthiş etkiliyor hem de. Mesela şimdi bu son gittiğimde Paris'te Dior'u izledim. Nureyev'den etkilenmişler. Balet işte müthiş dünya devi bir isim filan ve onun giyim stili ve de bakış açısıyla mesela müthiş bir koleksiyon yaptı mesela. Bu beni çok etkiledi mesela. Eve geri döndüğüm Rahmaninov dinlediğim filan işte bale süitlerini dinlediğim filan mesela. Onları dinleyerek giyindim filan mesela. O duyguyla bende neler var diye baktım bavulumda.
Paris'te. Mesela ertesi gün o duyguyla çıkmak istedim. Mesela bu beni şeye götürdü. Dedim ki bende hiçbir şey yokmuş dedim mesela o duyguya ait. Hemen bir vintage pazara gittim filan. Mesela o duygu kafamda ne varsa ona göre ürünler topladım, hemen aldım. Yani aslında gerçekten de izlediğin şey seni ne kadar etkiliyor. O etkilediği şeyle nasıl üstüne onu giyiyorsun. Hani sonuçta Nureyev bir balet ama müthiş bir zevke sahip, inanılmaz kaftanlar filan, böyle müthiş giyinmiş yani. Müthiş parçalar var Dior'un koleksiyonunda da. Mesela o beni mesela müthiş etkilemiştir. Müziği de etkiliyor. Yolda da müziğini dinledim birkaç gün. Bir parka gittim, oturdum. Ne bileyim Nureyev'in fotoğraflarına baktım. Mimariyi de acayip seven biri. Evinin dekoru falan böyle yani. Hayranlığım 1000 kere daha arttı. Yani aslında moda çok besleyen bir şey yani. Şey yaptığın zaman yani öyle hani modaya şey gözüyle bakmamak lazım. İşte bu sezon bunlar modaymış. İşte ertesi sezon bunlar değişiyormuş. İşte biz de onları alıyoruz. Sonra ertesi sezon yenilerini alıyoruz falan. Yani modanın müthiş bir altyapısı var. Müthiş bir gerçekliği var. Bir hikayesi var. Onu özümsersen moda müthiş keyifli bir şey. Ama özümsemezsen o fast fashion dediğimiz dünyanın içinde tabii ki de kaybolursun. Bu da bir ders olsun. Bir defa bir stylistten şunu duyuyorum. O benim çok hoşuma gidiyor. Ve modaya da bakış açımı çok değiştiriyor. Markadan ya da işlevsellikten değil, duygudan yola çıkarak seçiyorum kombinimi. Evet, çünkü her markanın bir designer'ı var. Her designer'ın bir duygusu var. Onların yarattığı o duygu, o koleksiyonla, o kıyafetlerle beraber bir şey yaratılıyor. Bir müzik, dekor. Dior'un şovu, bir stage yapmışlar böyle ve de her yerden modeller çıkıyor ve böyle bir yuvarlak, böyle bir dolap gibi böyle bir şey böyle ve üstlerinde dönüyorlar, altında başkası dönüyor filan, yani heykelimsi formlar, tipler filan, yani böyle inanılmaz. Arkada Romeo Juliet çalıyor filan, yani bir opera sahnesinde böyle sanki müthiş böyle bir şey izliyor. Dramatik, müthiş dramatik buluyorum ben mesela bu şovların çoğunu. Hepsi değil ama çok dramatik şeyler sunuyorlar. Yani izlediğin şey, çıktığın zaman şaşırıyorsun. Yani insanların, kendi ülkeni düşünüyorsun. Kendi ülkenin modasını düşünüyorsun, bakış açısını. Ve o insanların bu kadar böyle buna inanarak çalışması, bu kadar böyle birbirinden yetenekli insanları bir araya getirmesi ve sana bir şey sunması çok müthiş etkileyici bir şey günün sonunda. Benim çok yakın bir arkadaşım ilahiyat okumuş birisidir, Amerikalı, Musevilik üzerine. Onun şöyle bir lafı vardı. Kerem, İslam'ı anlamak istiyorsan Hazreti Muhammed'in hayatını okuman lazım. Tabii ki de. Oradan başla, sonra Kur'an'ı oku demişti. Tabii. Mesela benim çok dikkatimi çekmişti. Çünkü onu anlarsan o zaman Kur'an'ı da daha iyi anlayacaksın demişti. Aslında bir bakıma da öyle. Yani direkt insanı, tasarımcıyı anladıktan sonra onun Tabii ki de, tabii ki de. da anlayabiliyorsun. Okumak lazım, o içeriği okumak lazım. Yalnızca böyle o fotoğrafı geçmemek lazım. Kesinlikle. İnsanlar şimdi tabii ki de çağdan dolayı da o sosyal medya, her şey, yani sadece geçme var yani. İçini görmüyor kimse, okumuyor, bakmıyor yani orada ne var, ne olmuş, onun tasarımcısı kim, ne yaratmaya çalışmışlar. Evet, günün sonunda bu bir ticaret mi? Ticaret. Bir şey satıyorlar mı? Satıyorlar. Çok zengin oldular mı? Oldular. Ama çok etkileyici bir şey satıyorlar. Yani içi boş değil sattıkları şeyin. Ben onu mesela Alexander McQueen'in hikayesini okuyup runway'lerini, yürüyüşlerini izlemiştim moda haftalarındaki. O beni çok etkilemişti. Onun dışında Miaccia Prada aynı şekilde. Yani Miaccia Prada'yı okuyunca Prada'nın o sert çizgilerin, eski Prada'nın, hani yenisine çok hakim değilim. Eski Prada'nın o sert çizgilerini, daha böyle askeri tarzı ve giyinmesini daha iyi anlamıştım. O designerların, o tasarımcıların tabii sergileri oluyor, onların retrospektifleri oluyor filan. Yani oraları da tabii gezmek, bakmak lazım. Bugüne kadar ne yapmışlar, kaç koleksiyon çıkarmışlar, nereden gelmişler, ne anlatıyor bu insanlar filan. İyi okumak lazım modayı. Eğer okuyamazsan çok böyle sığ gibi gözükebilir dışarıdan. Çoğu insan için moda biraz böyle dışarıdan çok sığ gözüküyor. Haklılar bence bir yandan da. Ama içine girmedikleri için ve anlamaya çalışmadıkları için olabilir. Anladığın zaman çok keyifli bir sektör bence. Ben de filmlerden etkilenerek genelde markalarımı bulmaya çalışırım. İşte Christopher Nolan'ın bir filminden etkilenmiştim. Oradan mesela Sunspell markasını bulmuştum. Sonra bir baktım Güneşli'de üretiyorlarmış. Güneşli'deki yerine gidip şey demiştim, abi hani elinizde varsa şeyden ekstradan ben almak isterim diye böyle birkaç tane. Seri sonu. Böyle şey. Bunun da böyle Sunspell'in onaylamadığı bazı tasarımlar varmış ama hepsi çok güzel yani. Adamlar onaylamamış ama hala çok Tabii ki güzel. de. Bayağı almıştım böyle.
Senin için öyle bir filmin önemi var mı? Filmi izleyip beğendiğin tarzlar oldu mu? Yani filmler seni etkiledi mi modada? Mesela bu en son şeyi izledim. Neydi ismi? Oscar'da aldı. Poor Things. Mesela Lanthimos'un filmi. Mesela oradaki kostümler falan mesela muhteşemdi. Yani müthiş böyle yani nasıl güzel düşünülmüş, birleştirilmiş hem hikayesi hem şeyi hem o kostümü falan mesela bir şaheserdi. Acayip etkilendim. Çok film var o kadar yani moda tabii ki de çok filme yani çok etki eden bir şey. Bir sinema filmine çok etki eden bir şey. 3 tane film söyle. Allah çok zor. Letterboxd gibi. 3 tane film. Gördüğün Söyleyeyim. gibi hemen. Evet. Bir tanesi Lanthimos dedik. Ne var başka? Bir sürü var ya. O kadar çok sevdiğim şey var ki. Mesela Tiffany'de kahvaltı. Ondan sonra mesela şimdi şeyi izledim geçenlerde. Monsieur Dior'un hayatını izledim. Ama dizinin ismini unuttum. Neydi? Baktık mı neymiş? New Look ediyor. The New Look, bravo. O Dior'un hayat hikayesi. Nazilerin Paris'i son 4-5 yılını anlatıyor. Çıkana kadar Nazilerin Paris'ten o hikayeyi anlatıyor. Oradaki o moda dünyasının nasıl ayakta durduğunu, işte Chanel'in, Monsieur Dior'un, Balenciaga'nın nasıl ayakta durduğunu, neye hizmet ettiğini, neyden ödün verdiklerini falan mesela müthiş bir hikaye. Mesela canla başla hala dikmeye devam ediyorlar, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bir yandan sanatlarını sorguluyorlar, kumaş bulamıyorlar. Balenciaga İspanya'ya gidip oradan kumaş getiriyor gizli gizli falan. Müthiş hikayeler tabii. Yani Balenciaga'nın hayatı muhteşem, büyük bir artist tabii ki de. Peki Hakan, merak ettiğim bir şey var. Tasarımla tasarımcıyı ayırıyor musun? Yani şimdi hep tasarımcı üzerinden gittik ya, tasarımcıyı tanıdığında aslında tasarımlarını da anlıyorsun diye. Diyelim tasarımcı berbat bir adam ya da kadın. Mesela faşist birisi. Hani tasarımcının o karakterde olması senin onun tasarımlarını sevmeni engelliyor mu? Engellemiyor. Evet yani bir sürü örneği var. Şimdi örneklerini vermeyeyim ama Galliano'da biliyorsunuz o da böyle bir gaf yapmıştı filan. Musevilerle ilgili mesela ağır bir şey söylemişti. Sonra men edildiği bir şeyler olduğu filan. Yani aslında insanların o karakterleri, yeteneklerini ayırmak lazım. Tabii ki de herkes her şeyi söylemekte özgür. Ama birbirini incitmeden, kırmadan yaparsa daha güzel olur. Ya bu arada merak ettiğim bir şey var. Popüler kültürden gelen tasarımcılarda beğendiğin birisi var mı? Ne demek o popüler kültürde? Mesela popüler kültür, mesela atıyorum bu işte Virgil Abloh var, işte Louis Vuitton için tasarladı. Pharrell şimdi tasarlıyor. Pharrell müthiş yetenekli. Mesela Pharrell'i çok beğeniyorum. Bu şovunu da izledim. Louis Vuitton'un şovunu. Mesela Pharrell gibi siyahi bir adam Louis Vuitton gibi Fransız bir markana böyle bir defile yaptı. Yani Amerikan yerlilerinin hikayesini anlattı. Hepimiz biliyoruz Amerikan yerlilerinin hikayesini, neler başlarına geldiklerini, nasıl bir kıymaya da zulme uğradıklarını. Müthişti o şovda mesela. Cowboy ve de o dönemin stilini yansıttı mesela. İnanılmazdı. Hem kılıklar çok iyiydi, bir koro vardı, Amerikan yerlilerinin müziklerini icra ettiler filan. Yani aslında siyahileri şimdi modada müthiş tabii ki de yerleri var ve çok değer veriliyorlar. Aslında onların dönemi. Modada özellikle müthiş siyahi bir yükseliş var. Şovlarda da öyle, gelenler de öyle. Mesela çok komik, ben Kids Super diye bir marka var. Paris'te şovunu izledim. Ondan sonracığıma ve de böyle yanımda da birileri oturuyor. Herkes siyahiydi şovda. Allah Allah dedim, ne oluyor filan böyle ama herkes siyahi. Ben böyle aralarında beyaz bir tip filan ve çok acayip de giyiniyorlar ya, çok seviyorlar giyinmeyi filan. Ondan sonra de sonra bir şovun sonunda siyahi bir adam yürümeye başladı. Herkes alkış, kıyamet. Ben tanımadım kim olduğunu. Yanımdaki bey dedim ki bu dedim. Ronaldinho dedi. Mesela böyle bir şey var yani, böyle hani siyahilerin ya zaten hani Louis Vuitton yapıyor filan. Beyoncé geliyor, o geliyor, bu geliyor. Yani müthiş de bir birbirlerine aşırı bir tabii destekleri de var. Peki vintage hayranlığı, vintage koleksiyonluğu nereden başladı? Nereden başladı? Aslında şöyle oldu. Moda çekimleri yaparken, yani dergilere moda çekimleri yaparken aklıma bir şeyler gelir. İşte şöyle bir ceket olsun, şu olsa olur muydu?
Giderim bakarım. Tabii ki biz markalardan seçiyoruz. O markaların looklarını istiyoruz filan. Onları çekiyoruz, ediyoruz. Yani ben ne koyardım başladı. Ve de biz bir süre sonra böyle kendi evimden ve kendi gardırobumdan bir şeyler çekimlere götürmeye başladım. Yani bu demek oluyor ki ben bir toplayıcıydım. Yani topluyordum zaten her gittiğimde. İşte 5 gün gidiyorsam 2 gününü vintage pazarlarda geçiriyorum. İşte vintage dükkanlara gidiyorum, topluyorum, ediyorum. Ben de gelecekte ya da önümüzdeki sezon ne geleceğini görmek için aslında gidiyordum. Çünkü sonuçta böyle bir şey var. İşte mesela bunlara ne diyorlar? Bilmem ne hunter diyorlar. Böyle tipler var. Bunlar böyle geziyorlar ve de koleksiyonlar için vintage parça 60'lardan, 70'lerden, 50'lerden parçalar topluyorlar. Bunları designer sen sana sunuyorlar. O diyor ki bunun yakası, bunun işte şurası olsun, bunun burası olsun. Bunları böyle kesip biçip aslında yeni stiller yaratırken onlar için çok faydalı şeyler bunlar. Yani ben aslında onları hep topluyordum zaten. Ama hiçbir zaman hiç kimseye böyle bir sunumda bulunmadım. Yani hani şöyle olsun, böyle olsun ama kendi çekimlerimde kullanıyordum. Yani ben bilmeden aslında onu yaptığımı fark ettim ama kendim için. Ondan sonra böyle acayip çoğaldı bu biriktirdiğim şeyler. Sonra insanlar sende şu var mı? Sende böyle bir ceket var mı? Sende şöyle bir kemer var mı? Vermeye başladım. Sonra dedim ki ben kiralayayım ya bunları. Ve de kiralamaya başladım. Sonra da satmaya başladım. Başlarda kıyamıyordum ama sonraları kıymaya başladım ve de satmaya başladım. Sonra pazarlar yapmaya başladık. İlkini Souk vardı Karaköy'de. Souk'la beraber orada yaptım. Sonra öyle büyüdü. Sonra tabii bu işin Türkiye'deki en önemli ismi Ece Sükan'la beraber yapmaya başladık. Beraber pazarlar kurduk. Beraber satışlar yapmaya başladık. Vintage pazarlar kurduk. Yine bu işin Türkiye'deki en iyi isimlerinden biri House of Junk Aslı. Neon kraliçesi. Ondan sonra mesela Aslı ile pazarlar yaptık. Ve de böyle gelişti. Şimdi devam ediyor. Yine topluyorum, biriktiriyorum. Mesela bu senin üstündeki Romeo Gigli. Evet, bir 90'lar parçası. Mesela bunu İtalya'dan almıştım. Şimdi daha çok böyle takım elbiseler topluyorum. Mesela en son ne topladım? Mesela yakın zamanlarda da vefat etti. Benim de çok sevdiğim bir artist, tasarımcı. Claude Montana. Mesela Claude Montana'nın ceketlerini uzun zamandır topluyordum. Sevdiğim tasarımcıların parçalarının peşine düşmeye başladım. Eskiden daha böyle selection'ım genişti ama daha şimdi böyle daha spesifik şeylere doğru gitmeye başladım. Ne bileyim Yves Saint Laurent çok toplamıştım. Çok da sattım. Sana atacağım. Bu İtalya'da bu işte Romeo Gigli o dönemin bütün o designerların olduğu bir Gianfranco Ferre falan böyle hepsinin olduğu bir fotoğraf var. Geçen gün buldum çünkü ben de merak ediyordum kim bu adam falan. Fotoğrafını gördüm falan. Yani mesela çok klas bir adam. Müthiş böyle bir fotoğraf. O dönemin en böyle top meşhur böyle designerları bir araya gelip fotoğraf çektirmişler. İşte Versace de var içinde. Mesela Versace'de toplarım, ne bileyim. Pierre Cardin toplarım, eski vintage Hermes toplarım. Bayağı bir şey topluyorum. Gianco Ferre de yani senin elindeki ürünler... Çok topladım Ferre. Ferre, bayağı çok Ferre takımım var. Mesela ben Gianco Ferre'leri görünce senin hep gardıroptaki hep böyle 80'ler 90'lar Wall Street aklıma gelir. New York böyle bankacıları, evet. bankacıları falan. Çok şık duruyor. Bu arada çok. Vintage'ın en sevdiğim yanı ne biliyor musun? Hani dedin ya moda bir hissiyattır, işte bir kişiliktir. Nedense Vintage'da onu direkt alıyorsun. Yani evet. ben mesela atıyorum şimdi çıksak iyi bir markanın mağazasına girsek ve bir ceket alsam senden aldığım Romeo Gigli'deki hissiyatı almam. Ya bunu alırken böyle şey hissediyorum. Sanki bir tarihin bir parçasını alıyormuşum gibi. Evet, öyle doğru. Yani vintage o hani bir bağ kuruyorsun. Çok güzel veriyor. Hemen bir bağ kuruyorsun. Bağ kuruyorsun. Tabii doğru. Bir de gerçekten mesela bugün yani çok güzel şeyler var tabii, müthiş markalarda, müthiş koleksiyonlar var ama vintage markalarda da yani vintage parçalarda daha doğrusu çok iyi şeyler bulabiliyorsun tabii ki de. Araman lazım ya, bakman lazım, filan araştırman lazım. Mesela müzayedelere katılmak lazım. Mesela Paris'e gittiğimde Aladdin diye bir dergi vardır. Aladdin. O mesela hepsi yazar. O bir ay boyunca nerelerde pazarlar kuruluyor, işte nerelerde müzayedeler var. İşte oradan takip ediyorum. Boş olduğum zamanları işaret. Mesela hemen onlara giderim, ne oldu işte bazıları giysi müzayedesi oluyor. Bazıları sokak vintage oluyor. İşte bazıları marşı püste oluyor.
En çok oraya gidiyorum mesela. Yani böyle bir sürü yerden öyle topladık. Mesela bu son gittiğimde Paris'ten Almanya'ya geçtim. Almanya'da bir yerlere gittim. Orada da bir şeyler aldım mesela. Oralardan da biraz topladım filan. Daha evvel hiç o kadar gitmemiştim. Böyle bir büyük hangarlar oluyor böyle. O hangarlarda yapıyorlar. 2 gün, 3 gün filan oluyor. Mesela o da biletli gidiliyor filan. Müthiş güzel, çok keyifli. Ya bir insanı giydirmek çok kişisel bir şey ya. O süreç nasıl oluyor Hakan? Şöyle oluyor mesela biriyle eğer çalışıyorsam ben ilk önce derim ki gel bir kahve içelim, bir şey yiyelim, beraber vakit geçirelim. Aslında bir proje geldiğinde de öyle hareket ediyorum. Çünkü o insanı tanımak lazım, yani anlamak lazım. Ne konuşuyor, ne anlatıyor, hep dediğim şey. Yani böyle al bunu giy, bu sana yakışır, sana bu markadan giydireyim filanla aslında bir yere gitmez bu iş. Olmaz da zaten. Zaten çoğu insanda baktığımız zaman deriz ki ay hiç olmamış, çok bilmem ne filan böyle bir sürü sıfatlar takarız insanlar. Aslında bundan dolayıdır bunlar. Yani herkes her şeyi giyemez. Herkes her şeyin de üstüne olmaz. Yani bir ruh katmak lazım. Eğer ruh katmıyorsan birini yani rezil de olursun, bu işte vezir de olursun. Öyle bir şey var yani. Çünkü baktığınız zaman tabii ki de proporsiyon çok önemli. Vücut bakış açısı filan o böyle yani o da önemli. Taşımak da çok mühim burada. Herkes her şeyi taşıyabilir mi? Taşıyamaz. Ama herkesin bambaşka güzel özellikleri var. O özelliklerini iyi anlayıp, özümseyip o insana bir biçim vermek lazım. Onları bir biçmek lazım, bir oluşturmak lazım. Yoksa yani ince bir ayar yani. Çok ince bir ayar isteyen bir şeydir. Zor bir şey bence. O yüzden dikkat edilmesi gerektiğini düşünürüm. Stil danışmanlığı konusunun. Benle de ilk konuştuğumuzda demiştin yani Kerem güzel parçalar seçmişsin. Evet. Bunlar sana tam uyar. Ben önermedim sana. Evet. Sen kendin girip bulmuşsun. Bunlar bana olur mu dedin. Ben de sana bir ceket için bu sana olmaz dedim. Hatta bu seçtiğin ceket için de şaşırdım. Evet. Ne kadar güzel bir ceket seçmişsin diye düşündüm. Yani sen seçtin aslında seninkileri. Hissetmiştin zaten alacağın şeyi. Orada da mesela onun yanına küçük bir uyarıda bulunmuştun. Yani Ne dedim? Kerem senin bacakların biraz kalın. Bundan dolayı daha bol pantolon giymen gerekiyor diye. Evet. Sonra ben onu bizim yönetmenimize söyledim. Onunla da artık 4 yıldır 5 yıldır çalışıyoruz. O da dedi ki Kerem çok doğru söylemiş. Ondan sonra mesela ben de daha bol pantolon giyiyorum. Evet, erkeklerde çok aşırı dar bir tight gibi giyme bir şeyi var son dönemlerde. Yani bayağıdır var görüyorum filan. Yani herkese olmaz tabii yani. Zor bir par yani o kadar sıkı dar giyinmek filan. Bilemiyorum tabii zor bir şey. Ondan ben hani girdiğimiz bu kişisel giyindirme sürecinden de çok memnunum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani hem fikirlerinle bana yol gösterdin hem de gardırobundan aldığım birkaç üründen inanılmaz zevk aldım. Herkes vintage giyinsin. Bu arada vintage'ın şöyle de bir yanı var. Bana o en güzel uyduğu yanlardan birisi de o. Aslında bir bakıma geri dönüşüm. Yani bir bakıma eskiden Evet, yapılmış tabii, bir tabii ki parçayı de. yeni bir şey almaktansa geri Evet, kullanabiliyorsun. evet, Yani doğru. illa geri dönüşüm şey olmak zorunda değil bence. Böyle eski ürünleri alalım, parçalayalım, yeni ürünler yapalım. Yok, hani eski bir şeyi kullanmak da aslında. Zaten o. bir Gerçeği geri o. dönüşüm yani. Bundan dolayı vintage'a ben hayranım ve seninle bir adım attım. Gerisinin geleceğini Çok sevindim. Herkes bir gün vintage giyecek. Herkes bir gün beni arayacak. Hakan Bahar Wardrobe. Şurada balkonumuz da var. Balkon konuşması da yapabiliriz şimdi. Hakan çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok keyif aldım. Yani onlarca bölüm yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. En çok zevk aldığım bölüm oldu. Ondan dolayı ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. El sıkışalım. Bunu her bölüm sonunda söylüyorsun da hepsine koyamayız. Birine koymamız lazım. Hayır, sadece Ya. bu arada üstündeki ceket satılık mı? Satarım.